Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprakları sararan ve çiçekleri dökülen orkideleri nasıl kurtarabileceğimizden bahsedeceğim. Orkideler mantar hastalığına yakalandıkları zaman bu şekilde yaprakları hızla sararmaya ve dökülmeye başlar. Çiçek dalı da eğer çiçekleri varsa hızlı bir şekilde çiçeklerini döker. Özellikle gövde mantarında mantar gövdenin iç kısmından başlar ve bu durumlarda genelde orkidenin kökleri sağlıklı olur. Fakat mantar yaprakta gövdede ilerlediği için bu şekilde yaprakları kendiliğinden düşer. Böyle bir durumda yapmanız gereken ilk olarak kuruyan dalları ve yaprakları kesmek. Evet, ikinci adım olarak gövde kısmına toz tarçın dökeceğim. Toz tarçın güçlü bir antioksidandır. Bu yüzden gövde üzerindeki mantarın durmasına yardımcı olur. Gövdeden mantarın köklere gitmesini böylelikle engellemiş olacağız. Bir hafta boyunca su vermiyoruz ve bunu bir cam kenarında bol ışık alan bir yerde bu şekilde bekleteceğiz ve gövdedeki mantarın tamamen kurumasını sağlamış olacağız. Evet, bir hafta beklettiğim orkidemin gövde kısmı gördüğünüz üzere artık kurudu. Üçüncü adım olarak yapmamız gereken orkidenin köklerini temizlemek ve dezenfekte etmek. Öncelikle su koyun mutlaka, saksıyı değiştirmeden önce daha kolay kökler çıkacaktır. Gördüğünüz üzere ıslakken kökler daha belirginleşiyor. Böylelikle çürüyen kökleri de görmüş oluyoruz. Mantardan dolayı orkidenin köklerinde de sararmalar var. Bu sararmaları daha iyi görebilmek için şimdi çeşmede bu orkidemin gövde kısmına su değmeden yıkayacağım. Evet, gövde kısmını ıslatmadan kökleri iyice yıkadım. Şimdi orkidenin çürüyen köklerini temizleyeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken her sararan orkide kökünü kesmiyoruz. İçi boşalan, bakın bu şekilde çektiğiniz zaman tel tel olan orkidenin köklerini kesiyoruz. Çünkü sararan kökler zaman ile tekrardan yeşile dönebilir. Fakat çürüyen kökler bu şekilde olur. Şimdi bütün çürüyen kökleri temizliyorum. Orkidenin çürüyen köklerini temizledim. Şimdi dördüncü önemli püf nokta orkide köklerini dezenfekte etmek.
Bunun için toz tarçın kullanacağım. 1 çay kaşığı kadar toz tarçının üzerine kaynar su koyacağım. 2 litre su koyuyorum. Sizler de orkidelerinizi dezenfekte etmek istiyorsanız en iyi kullanabileceğiniz toz tarçındır. Çünkü toz tarçının hem çürüyen kökleri onarma hem güçlü bir antioksidan özelliği vardır. Bu yüzden sizlere tavsiye ederim. Bunu karıştırıp soğumasını bekleyeceğim. Evet, yeterince soğuyan tarçınlı suyun içerisine temizlediğim orkide köklerini koyuyorum. Burada dikkat etmeniz gereken gövde kısmı suyun içerisine girmeyecek. Çünkü mantar hastalığından çıktığı için ıslanmaması gerekiyor. Sadece kökleri bu suyun içerisinde 30 dakika kadar bekleteceğim. 30 dakika bu suda beklettiğim orkidemi şimdi çıkarıyorum. Orkidemi bir kenara koyup şimdi orkidemi nasıl ekeceğimi de göstereceğim. Şimdi diğer bir aşama, 5. aşama orkideyi yeni bir saksıya alma. Eğer eski saksıyı kullanacaksanız dezenfekte edebilirsiniz. Bu şekilde en altına kil bilyesi koyuyorum ve kil bilyesinin üzerine orkidemi yerleştiriyorum. Ve şimdi ikinci toprak olarak çam kabuğu kullanacağım. Sizlere de tavsiye ederim. Hemen en alta doğru çam kabuğu koyuyorum. Özellikle orta kısmına yosun koyacağım. Çünkü yosunun orkide köklerinde nem dengesini artırarak hızlı bir şekilde köklerin çıkmasını kolaylaştırır. Ben her zaman yosun kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Özellikle iç kısmına bakın. Yerleştiriyorum bu şekilde. Şimdi artık üzerine de çam kabuklarını koyacağım. Evet, orkidem yeni saksısında hazır. Özellikle yapraksız orkideleri bu yöntem ile kurtarabilirsiniz. Üzerine su ekliyorum. 1 su bardağı kadar üzerine suyu koyup bu suyu yavaş yavaş çekmesini bekleyeceğim. Orkidem bu suyu beklerken sizlerle daha önce aynı yöntemle denediğim bir orkidemi de göstermek istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Yapraksız orkidemin gelişimini detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Evet, gördüğünüz üzere bu yöntemde denediğim ve gayet başarılı bir sonuç aldığım bir orkidem. Bu yöntemde mutlaka orkideler bu şekilde büyürler ve yeni yapraklar, yeni kökler çıkarırlar. Hiçbir şekilde sararan orkidelerinizi çöpe atmayın. Eğer anlattığım püf noktaları detaylı bir şekilde yaparsanız mutlaka sonuç alırsınız. Bakın zaman içerisindeki gelişimi sizlerle tek tek paylaşıyorum. Yeni kökler ve yeni bir çiçek dalı daha çıkarmaya başladı bu orkidem. Yapraksız orkideler bu yöntemde sadece yaprak ve kök değil, aynı zamanda yeni çiçek dalı da çıkarır. Bakın gördüğünüz üzere orkidemin her aşamasını sizlerle paylaşıyorum ve giderek büyüdükçe yeni çiçek dalı da çıkardı. Burada dikkat etmeniz gereken bu orkidenin bol ışık alması ve belirli aralıklarla orkidenize sıvı bitki besinleri vermeniz ve sonuç olarak orkideniz yeni bir orkide haline gelmiş oluyor. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.